Saigon. Ho Chi Minh. Saigon. Happy the birthday to you. Happy the birthday to Neden you. İngilizce söylüyorsun? Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Bugün bizim doğum günümüz. Bu doğum günümüzde sizinle paylaşmak istedik. Evet, Vietnam'ın Ho Chi Minh eski adıyla Saigon şehrindeyiz. Burası büyük bir şehir. Evet. Büyük bir, yani İstanbul, Ankara gibi. Güzel bir mekan bulduk. Hem böyle akşam kahvemizi içelim hem de ufak bir pasta keselim istedik. Ve bunu da tabii ki yine sizinle yapalım istedik. Artık Vietnam turumuz bitti. Yani Evet, son şehrimizdeyiz. Birkaç gün sonra buradan yeni ülkeye geçiş yapacağız. Yeni ülkenin kapıları açılacak. Artık şehrin değil, ülkenin ve şehrin kapıları açılacak. Vietnam yetti artık ya. 3 ay dolu dolu gezdik. Allah yakın. 14 şehir görmüşüz. Adasıyla, şehriyle, yani gezmediğimiz yer neredeyse kalmadı denecek kadar az yani. Yani kuzeyden güneye her tarafa girdik Bütün çıktık yani. sahil şeridini taradık yani. Çok güzeldi, çok eğlendik. İyi ki geldik. Biz daha belki geliriz, belki gelemeyiz. Evet. Yani içimiz birazcık buruk gideceğimiz için ama yeni yer içinde, Filipinler içinde heyecanlıyız. Evet. Biletimizi aldık. Öyle tek yön bilet aldık ama gidiş dönüş almamız gerekiyor. Onun detaylarını sonra veririm. Bu arada ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Çok yazan oluyor. Ülkemiz gerçekten cennet. Yani ülkemizin kıymetini yani Zaten asla hani bir biliyordu. şey yani işte kıymetini biliyorduk. Hiçbir şeyle kıyaslayamayız. Ama zaten kıyaslama yapmak da yanlış yani. Biz buraya kıyaslama yapmak için gelmedik Evet. ki. Yeni yerler görmek için, yeni kültürler tanımak için. Yani sonuçta onlar da bizim oraya gelse benim kendi kültürüm de kendi kültürüm der yani. tabii. Yani netice itibariyle biz mutluyuz, sağlıklıyız, keyfimiz yerinde, her şey yolunda gidiyor. Bu bir deneyim, bu bir yolculuk. Hayat zaten kendi başına, tek başına bir yolculuk. Bu da onun bir sadece basamağı gibi. Tabii ki ülkemize döneceğiz tekrardan. Sonsuza kadar Evimiz, burada değiliz. teknemiz, her şey, Yaşantımız. ailemiz, sevdiklerimiz orada yani. Evet. Bir gün mutlaka döneceğiz. Evet. Her göçmenin ve her şeyin, Her kuşun bir yuvası vardır, döneceğiz yani. evet yani olduğu gibi. Vietnam'la ilgili şimdi sana bir şeyler soracağım. Bunu tamamen şu an aklımdan geçtiğinden soruyorum. Vietnam'da böyle şeyler yapalım. En çok aklında kalan şehir. En çok aklımda kalan şehir Halong'a bağlı olan Cat Ba Adası. Onun haricinde Cham Adası. Orası nereye bağlıydı? Orası Cham da Adası. Hoi An, Da Nang. Aynen. Da Nang şehrine bağlı olan Cham Adası. Bir de Tam Kok. Orası da Nimbi'ye bağlı, evet. 3 yer oldu benim için. Evet, yani şöyle, yani biz kendi aramızda da bunu zaten konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Kuzey ile güney birbirine alakasız. Aslında Vietnam her şehri farklı karakteriste. Evet. Yani O şehirleri şehri de farklı. bile kıyaslanamaz. Bizim Türkiye gibi doğumuzla Evet. batımız, güneyimizle kuzeyimiz aynı mı yani? Aynı Değil. onun gibi, yani Türkiye'deki gibi bir karışık yani. Mesela çok doğru söyledin. Yani Ege'de farklıdır, Doğusu farklıdır, Karadeniz'i farklıdır, Akdeniz'i farklıdır. Netice itibariyle burada da öyle. Yani kuzeyde biraz daha farklı. İşte yeme içme alışkanlıkları, işte yaşam tarzı genelde çok benziyor. Evet. Ama dünyanın tatlı insanlar. Yani Yaşam insanların tarzları bile sevdiği. değişiyor bir tane. Değişiyor Yemekleri birazcık ama falan yani. Yemek değişiyor, yemek Yemek değişiyor. değişiyor, içecekleri değişiyor. Evet. Her şey farklı yani. Geldi pastamız. Pastamız geldi, pastamız. Pastamız. Şöyle Çok küçük. tatlı. Happy birthday yazmışlar üzerine. Ya. Thank Tamam, you very much. tamam. Vietnam'la ilgili aklına gelmişken buranın kahveleri çok meşhur. Her yerde kahveciler var. Gerçekten lezzetli Evet, kahveleri evet, yani. evet. İlk önce kahvemizin tadına mı bakalım, üfleyelim mi? Ben bunu birazcık önce bir fotoğrafını çekmek Tamam. isterim. Müsaadenizle. Ben başladım. Fotoğraf bilmem ne falan derken hadi dileğimizi dileyeceğiz. İlk önce parmaklamak lazım. Ne kadar çok dileğim varmış. En çok sevdiğin, istediğin bir tane şey dile. Her şeyim var çok şükür ya. Bir şey öyle aklıma gelmedi. O zaman ömrünü üflüyorum bebeğim müsaadenle. Üfleyemedim.
Yemin ederim sönmüyor. Bravo. Kahvelerinden bahsediyorduk. Kahveleri çok lezzetli demiştik. Bakayım. Ondan sonra baharatlı yemekler yapıyorlar. Tayland'da, Lao'da olduğu gibi. Her bölgenin kendi özellikli yemekleri falan var. Eğer bu bölgeye gelecekseniz denize girmek için en ideal noktalardan bir tanesi Halong Bay'in haricinde, Halong Bay var Çam kuzeyde. Adası. Çam Adası çok güzel. Çok çok güzel. Muazzam güzel yani denizi. Tabii ki bizim ülkemizin denizine asla su dökemez. Yani bunu Çam Adası. her zaman söylerim. Çam Adası güzeldi ama bizim aşkım denizlerimiz yine çok güzel. Şöyle, buranın kumsalları çok güzel. Yani Evet. o kum Kumu çok güzel. parlak böyle simli simli. Evet. Mercanları çok güzel. Evet, resipleri falan güzel. Mercan resipleri mükemmel yani. Evet. Ya bir sürü şey var. Şimdi aklımıza, Mesela inanın bunu hiç düşünmeden, Çömbiağı'nda aklıma geldiğinden dolayı sorayım istedim. Mısır'ın da mercanları çok güzel. Evet. Yani Mercan resipleri Mısır'da da çok güzel, evet. deniz okey hani bizim ülkemizin denizi ama mercan resipleri ben o altyapısına Mısır'ın mesela bayılmıştım yani. Evet. Şarm El Şeyh. Danang'ın denizi güzel. Sörf yapmak için, eğer sörf sporlarıyla ilgileniyorsanız herkes deli gibi spor yapıyor burada, sörf yapıyor. Spor demişken aklıma şey de geldi. Buradaki kadınlar ve erkekler gün boyu sürekli spor yapıyor. Evet. Sürekli fiziksel böyle egzersizler yapıyorlar. İşte ne var? Onun haricinde aklıma gelen, değişik gelen, farklı gelenlerden bir tanesi. Burada çok fazla golf var, tenis var. Çok fazla oynanıyor. Sporla ilgili her şeyi Sporla yapıyorlar. ilgili her şey var. Yani sahilde voleybol çok yoğun. Her yerde görüyorum. Şey var. Pekeball. İşte o bu el raketiyle oynanan tenis var ya, o çok meşhur. Masa tenisler her yerde var. Seviyorlar yani, her yerde spor seviyorlar. Yani bir sürü şey var. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa, Vietnam'a gelecek olan dostlarımız olursa da bize zaten Instagram'dan, DM'den yazabilir. Biz de bir dilimiz döndüğünce aklımızda Eğer kalan... Instagram'da mesela şey olmazsa mail de atabilirsiniz. Evet. Mailden kesin görüyoruz yani. Birkaç gün Ho Chi Minh'deyiz. Ho Chi Minh'de fazla gezinmeyeceğiz ama gezmek istediğimiz birkaç nokta var. Onları da size böyle kısaca göstereceğiz. Arkasından ülkeye artık veda edeceğiz. O zaman sokakta görüşürüz. Yeni ülke başlasın o zaman. Şimdi çıktık kafeteryadan, pastaneden. Doğum günümüzü kutladık. Allah yenisini çıkarsın diyelim. Vietnam'la ilgili şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Böyle sokak üstü kafeler çok, restoranlar çok. Böyle Kaldırımların üstü her zaman dolu. Evet. Yürüyecek yer her zaman motorun ve arabanın olduğu yer. Kaldırımdan yürüyemiyorsun, mümkün değil. yani böyle bir değişik bir kültürleri var. Hani aklıma gelmişken söyleyeyim istedim. Yani ya şuradan yayanın geçmesi çok zor. Yani bu geniş alan yine. Bazı yerlerden asla geçemiyorsun. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi nereye gidiyoruz? Buranın bir tane çok büyük bir yürüyüş yolu varmış. Bir tane boylu boyunca bir yürüyüş yolu varmış. Önümüzdeki Hintli arkadaşlar da galiba oraya doğru gidiyor. Neymiş oranın olayı? Bu Pattaya'da, Tayland'da Pattaya'daki gibi bir walking street. Yürüyüş caddesi de geçiyor. Bütün böyle meşhur barlar, diskolar, işte gece hayatı. Daha doğrusu hiç bu zamana kadar gece hayatı çekmedik. Bugün o gece hayatına gitmeyi gözlemlemek istiyoruz. Bara girmeyiz ama ya. Vallahi bilmiyorum, bakarız. Girer miyiz, Ben girmez girmem. miyiz bilmiyorum, bakarız ona. Yani hiç gece hayatı videosu çekmedik. Bu videoyu da en azından gece hayatında göstermiş olalım. Vietnam'dan çıkmadan önce. Gidiyoruz vallahi boylu boyunca. Çok trafik var. İnanılmaz derecede trafik var. Motosiklet trafiği. Araba trafiğinden hariç motosiklet trafiği çok fazla. Diğer videolarda da söyledik. Bu Vietnamlılar akşamları saat 5'ten sonra alıyorlar motorunu. Bütün Gezinti. şehri boş boş geziyorlar, dolaşıyorlar. Öyle bir milletler. Değişik milletler yani o konuda. Öyle bir kültürleri var. Aklıma geldikçe ara ara da bunu söyleyeceğim, ne olduklarını Vietnam'la ilgili. Şimdi o kadar çok şey gördük ki artık belli bir süreden sonra her şey artık bize normal gelmeye başlıyor. Ya 3 ay oldu ya, dile kolay değil mi aşkım Artık ya? evimiz gibi oldu tabii canım. Yani- Evimizden en fazla uzaklaştığımız yer oldu Vietnam. İlk zamanlar böyle çok şaşırdığımız şeylerin hepsini zaten diğer videolarda aktardık. Şu an yani artık çok normal geliyor bazı şeyler. Ho Chi Minh gerçekten ışıl ışıl bir yer yani. Şehir
Ya böyle kamera görünce de hemen işareti çakıyorlar. Şehir ışıl ışıl değil mi? Bütün sokakları ışıl ışıl. Şimdi o bahsettiğim sokağa geldik. O buranın artık Barlar Sokağı gibi bir yeriymiş. Vallahi şöyle bir kaydı kapatmadan devam edeyim bakayım. Beraber izleyelim. Maçın yayını falan da yapıyorlar. Her şey var, yok yok. Vietnam'da bir de böyle sokak satıcıları çok fazla. Megafon var yanlarında. Megafonla anons ediyorlar. Pow dedi. Motorla her şeyi satabilirler ve taşıyabilirler. Senin söylediğin bir şey var ya, Vietnam'daysan sadece bir tane motorun olsun, Her işini halledebilirsin. her şeyi halledebilirsin Yastık, yani. yorgan, her şeyi taşıyabilirsin yani. Ya da satıcılık yapabilirsin yani. Bugün de çok şık olmuşsunuz Mehtap Hanım bakıyorum da. Teşekkür Oy, ediyorum. doğum günü güzelliği olmuş. Arkamdan araba geçiyordu, o yüzden tuttum seni. Valla şöyle ilk defa giriyoruz biz de bu sokağı, sizinle beraber göreceğiz. Çok fazla burayı da araştırmadım açıkçası, nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Sadece Barlar Sokağı olduğunu. Buen Walking Street diye geçiyormuş. Aynen öyle, tam şurada yazıyor, doğru. Gelmek isteyenler de tam şurada yazıyor. Hadi devam. Oo, bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Vallahi var ya aşkım, böyle kalabalıklarda her şeyine sahip çık. Benim hiçbir şeyim yok yanımda. Böyle canlı müzikler de var. Telif yememek için buraya artık başka müzikler koymak zorunda kalacağım. Tatücüler var. Bildiğin Barlar Sokağı ya. Bildiğin Barlar Sokağı. Dragon'a bak, Dragon'a. Vietnam'ın her yerinde zaten ejderhalar, dragonlar koruyoruz. Barlar Sokağı, bildiğin Barlar Sokağı. Klaplarda insan çok fazla yok. Herkes dışarıda oturuyor. İçerilerde kimse yok. Zaten dans edenler de işletmedeki dansçı kadınlar ya da erkekler. Yani içeride müşterinin eğlendiğini görmedim açıkçası. Herkes köz köz oturuyor değil mi? Evet. Yani öyle. Daha erken ama saat. Daha erken tabii. Bir de çok fazla taciz var ya. Sürekli elinden kolundan bacağından çekiştiriyorlar. Yani buraya tek başına gelsen kadın ya da erkek rahat bırakmazlar abi yani. Zaten tek gelen erkekleri kapıyorlarmış. İstiyorsan deneyelim, sen önden git. Ya aşkım vallahi kaptırasım yok kendimi yani.
Aman aman. Ama mekanlar güzel. Hani şey oturulup bir şeyler içilip bir şeyler yenilebilecek kalitede güzel yani. Baksana mesela çok hoş. Canlı müzik yapıyor burada burası mesela. Dışarıda gayet temiz ve şık görünüyor. Araba Burayı geliyor. beğendim ben ya. Burada oturabiliriz böyle bir yerde. Bakalım bir yerde bir şey içebiliriz sence? Olabilir. Davet ediyorlar zaten. Biraz gez, biraz daha yürüyelim. Ondan sonra Bir tur atalım. Zaten sokak çok fazla büyük değil. Bir turlayalım, ondan sonra güzel, hoşumuza giden bir yerde oturalım bence. evet, olabilir. Sokağın sonunda da seafoodçular, restoranlar var. Vallahi Vietnam'a gelirseniz, Asya'ya gelirseniz kesinlikle seafood deneyin yani. Lokalde bunu 70.000 donga yemiştik. Lokalde bunu 70.000 donga yedik. Evet. 250K burada. Ya tabii burası biraz popülaritenin yüksek olduğu yerlerden bir yer olduğundan dolayı fiyatlar yükseliyor otomatikman. Ya bir de müzik var. Evet evet. Sokak Canlı canlı. bir sokak. Onun haricinde turistik. Turistik olunca zaten, turist olunca direkt fiyatlar 2 katına 3 katına çıkıyor yani. Doğru. Sokak böyleydi vallahi ya. Bir bakacağız, eğer hoşumuza giden bir yer olursa Mehtap oturmayalım dedi. Ama abi. Hello. Helal food. Helal food. Indian kuzen abi. Lobsterların güzelliğine bak ya. Çok güzeller. Bu arada konuyla alakası yok ama 7-Eleven diye bir market var. Bu kesinlikle bir reklam değildir. Sadece burada olan bir market olduğundan dolayı söylemek istiyorum. Buralara gelirseniz Tayland dahil olmak üzere Asya'nın her yerinde bu markete ulaşabiliyorsunuz. Eğer dışarıda yemek istemezseniz böyle alternatif buralarda yiyecekler var. İşte sandviçler var, meyveler var, kokonatlar falan var. Bunları burada ısıttırabiliyorsunuz da, böyle bir imkanınız var. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Hani gelirsen mesela örnek veriyorum, böyle mesela yarım litrelik su burada 7.000 don, yani 9 lira yapıyor. Gayet uygun fiyatları. Aynı şekilde içecek dolapları da mevcut. Fiyatları da çok uygun. Yani mesela buranın kendi lokal içeceklerinden kendi markası olan bir şey görmeye çalışıyorum. Nerede? Şöyle bakıyorum. Mesela şöyle Saigon Special diye bir ürünü var. 20.000 dong, yani 30 TL yapıyor. Mesela şöyle Hanoi'nin ürünü var. 16.000, 15.000, 17.000 diye gidiyor. Yani 20 TL gibi rakam yapıyor. İçecek konusunda da çok uygun. Diğer markalarda zaten Türkiye'de olduğu gibi var. Kore ürünleri var. Çin ürünleri var. Atıştırmalıklar var. Böyle kabın kacağın var. Kek kapları falan vesaireler falan var. Diş macunları, diş fırçaları. Bütün Avrupa'da bulunan markaların hepsi burada zaten mevcut. Bilginiz olsun ayrıyetten. Yani bunu da şimdi yol üstünde görünce göstermek istedim. Çünkü Vietnam'da hiç böyle bir market videosu hiç çekmemiştik. Marketi de bu şekilde gayet düzenli. Aşkım hatırlatmak gibi olmasın ama şampuan almamız lazım. Şampuan alalım Sonra bebeğim de bugün alırız. almayalım ya. Şu Tamam. an dışarıdayız zaten. Otele giderken alırız. Yes. Yani buralara geldiğiniz zaman böyle bir marketten bunu her yerde bulabiliyorsunuz. Hem yeme içme işini halledebiliyorsunuz. Eğer dışarıda yemeyeceğim diyorsan, beğenmiyorum diyorsan burada alternatifler de var dediğim gibi. Isıtırabiliyorsun, direkt soğuk da tüketebiliyorsun. Noodle zaten cenneti buralar. Her tarafta noodle var yani. Envai çeşit noodle var. Her türlü Doritos noodle varmış var. bak burada. Evet. Türkiye'de bulunan markaların çoğu var aşkım zaten artık ya. Türk markalarını görmedik ama çok fazla Türk şeyler yani içmek hiç ister Türk misin? markası görmedim. Efendim canım? Bir şey içmek ister misin? Bir içecek su falan almak istiyorum ya. Tamam. Şimdi pasta da yedik. Ondan dolayı şu an bir şey içmek istemiyorum. Sadece su içebilirim, serinleyebilirim yani. Burada böyle şeyler de var. Fresh bakery dedi. İşte ekmek, dilimlenmiş ekmek, kabak çekirdekli ekmek vesaire falan, tatlı ekmekler. Burada çok tuzlu bir şeye rastlayamıyorsun. Her şey genelde şekerli. Gerçekten çok şekerli. Yani ya acı ya şekerli. Tuzlu çok zor. Yoğurtlarında bile şeker var yani, öyle söyleyeyim. Benim favori içeceğim ne biliyor musunuz burada? Benim favori içeceğim bir bu, bir de bu. Evet, maden suyu değil mi? Singa'nın maden suyu çok lezzetli. Güzel yani, İçmek ister başarılı. misin? Ben başka bir şey içeceğim, bakacağım. Tamam, ben Singa'nınkini alayım.
Bu arada senin içeceğin burada varmış. Ha bir de şu aynı. Bir Sen de onu da çok seviyorsun. şu. Cider. Ama her zaman içmiyorum bunu. Bu arada marketin önünde böyle masa sandalyeler var. İşte isterseniz orada oturup içeceğinizi falan da içip yemeğinizi orada yiyebiliyorsunuz. Cep telefonunuzun şarjı biterse de şarj etmek için şarj prizleri bırakmışlar, priz bırakmışlar. Telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Sokağın başından sonuna zaten bir çırpıda yürümek 5 dakika falan sürüyor. Öyle çok yani abartacak kadar büyük bir sokak değil. Barmes Barlar Sokağı daha uzun bence. Daha dar, daha uzun. Çok dar bizimki ya. Evet. Ama çok dar bizimki ama çok güzel ya. Evet. Çünkü kale içinde bizim Evet. Barlar Sokağımız. Valla mekan beğenemedik. Oturmaktan da vazgeçtik. Birer tane su içtik böyle. Şeyde 7-Eleven'da. Ben soda. Bugün akşamlık bu kadar. Yarın bakalım nerede açacağız kamerayı tekrardan. Sabahlayacağız diyeceksin. Sana da merhaba. 5 dakika önce gördük kızı. Biraz daha kalabalıklaştı tabii sokak. Her geçen dakika daha çok artıyor kalabalık. Pattaya'daki gibi burada da barların önünde böyle kızlar baş göstermiş. Her yerde. Bebeğe bak, bebeğiyle gelmiş ya. Çiçek satıyor. Çocuk satıcılar çok fazla. Deli gibi yapışıyor. Az önce Meta bir tanesi yapıştı. Güller, İl- aksesuarlar, İlla her şey sana satıyor. sana yelpaze satacakmış. Her şey satıyor. Bileklik, kolye. Allah ne verdiyse var. Tabii böyle isterseniz Barlar Sokağı'nda da kaldırımda seyirci gibi oturup milleti geleni geçeni izleyebilirsiniz yani. Allah'ım 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 şunların güzelliklerine bak, bir tane daha geldi. Ya siz nesiniz böyle ya? Ay 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 ay. Ey 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 ey, çok tatlısınız siz, çok tatlısınız ya. Dolular dolular, şurada da var bir sürü. Şunlara bakar mısınız? Hepsini böyle kıyafetleri de giydirmişler. Hepsi birbirinden güzel, hepsi çocuk bunların, hepsi güzel çocuk. Güzel çocuk, gel. Gel. Ay 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 ay. Ay ay ay. Dibini yediğim şey ya. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz size. Maşallah. Çok güzeller değil mi? Çok güzelsiniz. Ya şunlar var ya, şunlar can. Şunlar can. Şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Street'ten çıktık. Otelimize doğru gidiyoruz. Allah'ım gerçekten şunlar çok güzel ya. Bu ne olacak mı? Bu da çok güzel. You are so sweet, so cute. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Biz böylesine kaba soluk deriz. Böyle burnundan zorla nefes alıyor ya. Zorla nefes alıyor. Kaba soluk bu, kaba soluk. Güzel bir akşam yürüyüşü oldu gerçekten. Ya çok enteresan, şimdi dedim ya, bazı şeylere böyle alıştık artık, normal geliyor bizim için. Ama hala normal olmayan bir şey var. Böyle marketlerin, dükkanların, hostellerin, otellerin, işletmelerin önüne meyve sebze tezgahları açıyorlar. Ve adamın dükkanının önünü kapatıyorlar yani. Tamamen kapatıyorlar. 24 saatte açık. Mesela şimdi kaldığımız hostelin hemen yanında. Göstereyim. Adam böyle uyuyor. Meyve tezgahını açmış buraya. Olay bu abi. Şurası normalde bir market. Bunların marketle bir alakaları yok yalnız. Yani marketle bir çalışanları falan değil. Sadece bağımsızlar bu şekilde.
Mesela ben şunun market olduğunu asla bilemem yani. Burada bir işletme var mesela. Bak orada teyzeler uyuyor. Çocuklar orada batağa düşmüş, çekirdeğe düşmüş. Çekirdek çitletiyorlar. Burada bir tezgah açmış. Yani öyle bir durum. Bunun gibi her yerde, Vietnam'ın her sokağında görebilirsiniz. Tabii bir de motosiklet görürsünüz. Vietnam'da insanlar erken uyuyup erken uyanıyorlar. Güne erken başlıyorlar. Saat 10 dedi mi dükkanlar kapanıyor. İnsanlar artık yavaş yavaş evlerine çekiliyor. En geç 10.30-11'de uyuyorlar. Sabahleyin de 5'te uyanıyorlar. 5'ten 9'a kadar 10'a kadar bütün işleri hallediyorlar. Aynı şekilde sonra uyuyorlar tekrardan ya da dinleniyorlar, öyle söyleyeyim. Akşam 5'ten gece 10'a kadar çalışıyorlar. Bir işleniyorlar vesaire yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar, geziyorlar. Yani olay tamamen bu ülkede 5-10. Sabah 5-10, akşam 5-10. Öyle söyleyeyim size. Değil mi? Evet. Sabah 5 akşam 5 ya aynen öyle. Mesaileri öyle yani. Güzel bir şey oldu değil mi? Çok güzel oldu. Tekrardan doğum günü kutlu olsun bir tane. Beni de alıştırdılar. Benim de saat 10'da uykum geliyor. Evet. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ediyorum bana katıldığın için. Vietnam'da beraber doğum günümüzü kutladığımız için. Yeni poz veriyor ya. Manken ya, yürüyüş yapıyor. Korkunç ama korkuyor insan. 50 yaşındaymış. En çok beğendiğimiz kat bu kat oldu. Gerçekten çok güzel yapmışlar.